Herkese merhaba, mutfağıma ve kanalıma hoş geldiniz. Bugün sizlerle birlikte çok lezzetli hazır yufkadan patatesli gül böreği tarifimi paylaşacağım. Dışı çıtır çıtır, içi yumuşacık oluyor. Özellikle aradaki püf noktalarını kaçırmamanız için videoyu atlamadan izlemenizi tavsiye ediyorum ve hemen tarife geçiyorum. Öncelikle böreğimize çıtırlık katacak o sosu hazırlıyoruz. 1 su bardağı maden suyu, 1 su bardağından 1 parmak eksik sıvı yağ, 2 yemek kaşığı sirke ve 3 yemek kaşığı tepeleme unu da ekledikten sonra bütün malzemeleri homojen bir şekilde karıştırıyorum. Evet arkadaşlar, sosumuzu hazırladık. Şimdi diğer taraftan da haşlamış olduğum patateslerimi böyle patates ezme aletiyle kabuklarını soymadan sıcak sıcak, gördüğünüz gibi elimizde yanmıyor kesinlikle. Bu şekilde ezerek rahatlıkla kabuğundan ayırabilirsiniz. Patatesleri ezerken bir hatırlatma yapmak istiyorum. Eğer videomu beğenirseniz beğenmeyi ve bir sonraki videolarımdan haberdar olmak için bildirimleri açıp kanalıma ücretsiz abone olabilirsiniz. Yorum yapmayı da unutmayın inşallah. Bir de beni diğer sosyal medya hesaplarımdan da takip etmek isterseniz eğer Rahma Baylan olarak Rahma Baylan yazarak aramanız yeterli olacaktır. Kanalıma yeni gelen arkadaşlar, daha önceki yaptığım tariflerime mutlaka göz atmanızı tavsiye ediyorum. Gerçekten çok lezzetli, beğeneceğiniz tarifler olacaktır. Pastadan böreğe, salatadan dolmalara kadar ve dahası garanti baklava tarifleri de rahatlıkla bulabilirsiniz. Evet, patateslerimi ezdikten sonra diğer taraftan da 1 yemek kaşığı tereyağında kavurduğum 1 adet kuru soğanıma tuzunu ve toz kırmızı biberini ekledikten sonra ezdiğim patatesleri de ekliyorum ve güzelce karıştırıyorum. Burada gördüğünüz gibi ocağımın altını hemen kapattım. Çünkü çok fazla kavrulmasına gerek yok. Sadece tereyağının ve baharatların lezzetini alması gerekiyor. Son olarak da iç harcımıza olmazsa olmaz maydanozunu da ekledikten sonra tekrar karıştırıyorum ve böreğimizin yapımına geçiyorum. Bu arada ister el açması, isterseniz böyle hazır yufkadan yapacağınız patatesli böreklerinizin iç harcını mutlaka bu şekilde hazırlamanızı tavsiye ediyorum. Gerçekten yemelere doyulmaz, çok lezzetli bir tarif oluyor. Bu tariften tam 12 adet büyük gül böreği çıkıyor arkadaşlar. Bunun için 3 adet yufka yeterli olacaktır. Öncelikle 1 adet yufkamı tezgahımın üzerine güzelce seriyorum ve hazırladığım sostan bolca her tarafına dengeli şekilde gezdirip sürüyorum. Evet, sosumu gayet güzel sürdüm her tarafına. Daha sonra ruletle yufkamı 4'e bölüyorum. Ve yufkamın her parçasına patatesimi uzunlamasına bu şekilde yerleştiriyorum. Ben bunu müşteriye yapacağım için böyle elime poşet takmayı tercih ettim. İç harcını özellikle uç kısmına yerleştiriyoruz arkadaşlar. Kesinlikle dağıtmıyoruz. Dağıtırsak eğer böreğimiz piştikten sonra yumuşacık olacaktır. Bu yüzden patatesimizi özellikle uç tarafına, uzunlamasına yerleştiriyoruz. Böreğimin her köşesine iç harcımı yerleştirdikten sonra gelişi güzel bir şekilde çok fazla sıkmadan sarıyoruz ve kendi ekseni etrafında çevirip gül şekli veriyoruz. Bu şekilde devam ederek geri kalan yufkalarımı da aynı işlemi tekrarlıyorum.
Bu tarifle patates yerine dilediğiniz iç harcını kullanabilirsiniz. Ispanaklı, peynirli ve özellikle kıymalı da çok lezzetli oluyor. Kesinlikle denemenizi tavsiye ediyorum. Evet arkadaşlar, gördüğünüz gibi böreklerimi yaptım. Fırın kağıdı serdiğim tepsime de döşedikten sonra geri kalan sos harcımı üzerlerine bolca gezdiriyorum. Yumurta sarısı sürmenizi kesinlikle tavsiye etmiyorum. Çünkü üzerine çıtır olmasını engelliyor. Evet, sosumu da böreklerimin üzerine eşit miktarda dağıttıktan sonra dilerseniz üzerini böyle çörek otu ve susamla süsleyebilirsiniz. Bu aşamadan sonra böreğimizin sosunu tamamen çekmesi için bir yarım saat bekletiyoruz. Evet, böreğimizi beklettikten sonra fırına vermeden önce her böreğin üzerine böyle çay kaşığının yarısı kadar lezzet katması için tereyağı parçası ekliyorum ve önceden ısıttığım 180 derecelik fırında altının üstünü dengeli şekilde kızarana kadar pişiriyorum. Burada kıyafetlerim ve arka planda bir değişiklik görebilirsiniz mutlaka. Bu böreği daha önceden müşterim istediğinde yapmıştım ama maalesef haliyle size sunumunu yapamamıştım. O yüzden daha sonra tekrar çektim ve önceki çektiğim videoyla daha sonraki çektiğim videoyu birleştirip bu şekilde size sunmak istedim. Evet arkadaşlar, gördüğünüz gibi böreğin fırından çıktı. Görüntüsüne bakar mısınız? Gerçekten görüntüsü kadar lezzeti de muhteşem oldu. Hemen şimdi size çıtırtısını dinletmek istiyorum. Bir sonraki yeni ve farklı tariflerinde görüşmek üzere. Allah'a emanet olun. Hoşça kalın.